Wu Zetian, Çin tarihinin en ilginç ve tartışmalı figürlerinden biridir. Bir cariye olarak başladığı saray hayatını, imparatorluğun tek hakimi olarak taçlandıran bir yolculuğa dönüştürmesi, tarihte eşine az rastlanır bir başarı hikayesidir. Ama bu hikaye yalnızca zaferlerle dolu değildir. İhanetler, skandallar ve acımasızlıklarla da örülmüştür. Peki, Wu Zetian kimdi? Onu bu kadar güçlü kılan neydi? İşte cevabı. Wu Zetian, milattan sonra 624 yılında doğduğunda sıradan bir ailenin kızıydı. Babası orta halli bir tüccardı, ancak ailesi kültürel olarak oldukça ilerideydi. Wu, dönemin birçok kadınından farklı olarak iyi bir eğitim aldı. Yazmayı, okumayı ve klasik Çin edebiyatını öğrendi. Bu entelektüel birikimi onu diğer kadınlardan ayıran en önemli özelliklerden biri oldu. Henüz 14 yaşındayken İmparator Taizong'un sarayına cariye olarak alındı. Saray hayatı oldukça rekabetçiydi ve Wu zekasıyla kısa sürede fark edildi. Taizong'un gözdesi olamasa da saraydaki politik entrikalara hızlıca uyum sağladı ve çevresindeki insanları nasıl manipüle edeceğini öğrendi. Ancak bu dönemde kaderi asıl şekillendiren şey Taizong'un ölümüyle oldu. Taizong'un ölümünden sonra Wu, diğer cariyelerle birlikte bir Budist manastırına gönderildi. Bu, dönemin geleneğiydi. Eski imparatorların cariyeleri sarayla tüm bağlarını koparmak zorundaydı. Ancak Wu Zetian için bu bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Wu, kısa süre içinde Taizong'un oğlu ve yeni imparator Gaozong'un dikkatini çekti. Efsaneye göre Wu'nun zekası ve güzelliği Gaozong'u o kadar etkilemişti ki onu manastırdan geri getirdi. Bu, Wu Zetian'ın yükselişinin gerçek başlangıcıydı. Saraydaki diğer kadınlar Wu'nun zekası ve hırsıyla baş edemedi. Wu, yalnızca imparatorun sevgisini kazanmakla kalmadı, aynı zamanda sarayda önemli bir güç odağı haline geldi. İmparatoriçe Wang'ın düşüşüne giden yolda Wu, hem zekasını hem de acımasızlığını sergiledi. Wang'ı tahttan indirerek kendisi imparatoriçe oldu ve Çin tarihindeki en etkili kadınlardan biri olarak öne çıktı. Wu Zetian'ın imparatoriçe olduktan sonraki ilk işi saray entrikalarını kendi lehine çevirmek oldu. Rakiplerini sistematik bir şekilde saf dışı bıraktı, hatta kendi ailesini bile bu mücadelede kullandı. Bazı kaynaklara göre Wu, oğullarını bile taht için birer araç olarak gördü ve onları kontrol etmekte tereddüt etmedi. Wu Zetian'ın en tartışmalı dönemi eşinin hastalanmasıyla başladı. Gaozong'un sağlık sorunları nedeniyle devleti yönetemez hale gelmesi, Wu'nun fiilen yönetimi devralmasına neden oldu. Sarayda tüm kararları o alıyor, devlet işlerini bizzat yürütüyordu. Ancak bu durum herkesin hoşuna gitmedi. Sarayda ve bürokraside birçok kişi Wu'nun gücünden rahatsızdı. Bu dönemde Wu Zetian hem reformcu hem de acımasız bir lider olarak öne çıktı. Vergi sistemini yeniden düzenledi, köylülerin haklarını savundu ve Budizmi devlet dini olarak destekledi. Ancak aynı zamanda muhaliflerini sert bir şekilde cezalandırdı. Hatta işkence ve idam yöntemleriyle korku saldı. Wu Zetian, Gaozong'un ölümünden sonra da gücünü kaybetmedi. Oğullarından biri tahta geçti, ancak Wu'nun kontrolünden çıkmaya çalışınca kısa sürede tahttan indirildi. Wu, diğer oğullarını da etkisiz hale getirerek 690 yılında kendisini imparator ilan etti. Çin tarihinde bir kadın ilk kez bu unvanı alıyordu. İmparatorluk döneminde Wu Zetian güçlü bir liderlik sergiledi. Askeri zaferler kazandı, ekonomiyi güçlendirdi ve Çin'in kültürel mirasını zenginleştirdi. Ancak bu dönemde de muhalefeti susturmak için baskıcı yöntemler kullandı. Kendisine karşı çıkan bürokratlar ve generaller ya sürgüne gönderildi ya da idam edildi. Wu Zetian'ın iktidarı yaşlanmasıyla birlikte zayıflamaya başladı. Saray entrikaları yeniden alevlendi ve Wu'nun etrafındaki güvenilir kişiler birer birer saf dışı kaldı. 705 yılında 81 yaşındayken zorla tahttan indirildi.
Kısa bir süre sonra da öldü. Ancak ölümünden sonra bile etkisi uzun yıllar boyunca hissedildi. Wu Zetian tarihçiler için her zaman tartışmalı bir figür olmuştur. Kimilerine göre o, kadınların gücünü ve liderlik yeteneklerini gösteren bir semboldür. Kimilerine göre ise acımasız bir diktatör ve güce aç bir lider. Ancak herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Wu Zetian, tarihte iz bırakan bir kadın figürdür. Onun hikayesi yalnızca güç ve iktidar mücadelesini değil, aynı zamanda zekanın, kararlılığın ve cesaretin nelere yol açabileceğini de gösteriyor. Wu Zetian'ın yaşamı her dönemde ilham verici ve ders alınacak bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bu hikaye sizin de ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Wu Zetian'ın hikayesinden çıkardığınız en önemli ders ne oldu? Cevaplarınızı merakla bekliyoruz.